Hepinize tekrardan selamlar. Bugün size Getting Over It with Bennett Foddy adlı oyunda bulduğum bütün saklı detayların nerede bulunduklarını göstereceğim. Ayrıca bazılarının ne anlama geldiklerini açıklayıp hakkında ekstra bilgilerden bahsedeceğim. İyi seyirler. Sexy Hiking referansları. Oyunda Sexy Hiking adlı oyuna referans yapan sadece 2 tane saklı detay bulabildim. Bunlardan ilki daha oyunun başında karşılaştığımız ağaçtır. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. Oyunda bahsedilmesi de size şu ekstra bilgiyi de vermek istiyorum. Sexy Hiking adlı oyunun yapımcısı Jazdua, çoğu insanın oyunun ilk versiyonu olarak bilinen uzun ağaçlı versiyonunda bulunan ağacı aşamamaları sonucu oyunun ikinci versiyonu olarak bilinen küçük ağaçlı versiyonu yapmıştır. Bu versiyonu yapmasının sebebi oyuncuların deneyimini kolaylaştırmaktır. Oyunda Sexy Hiking adlı oyuna yapılan ikinci referansa ulaşmak için ise kendinizi oyunun sonunda bulunan kuleden uzaydaki ilk uzay taşına itmeniz ve aynı videoda gördüğünüz şekilde kendinizi yerleştirmeniz gerekiyor. Bundan sonra kendinizi aşağı doğru ittirip kulenin diğer tarafına geçmelisiniz. Bu uçurumdan aşağı inerken videoda gördüğünüz yöntemi tıpatıp yaparsanız havada duran kayanın üzerinde Sexy Hiking oyununda yönettiğimiz karakterle karşılaşacaksınız. Oyunda bahsedilmese de size vermek istediğim bir bilgi var. Sexy Hiking oyununda yönettiğimiz karakterin aslında bir ismi yoktur. Ancak insanlar ona Sexy Hiker ve Jim gibi isimler takmışlardır. Diojen'in çekici. Oyunda yönettiğimiz karakterin kullandığı balyoz aslında kaya tırmanışı için üretilmiş Yosemite çekicinin büyütülmüş halidir. Diojen'in modeli. Oyunda yönettiğimiz karakterin modeli, 3 boyutlu karakter tasarımlarının yapılabilmesini sağlayan Adobe Fuse adlı yazılımında bulunan varsayılan modeldir. Oyunun posteri. Oyunun posterinde bulunan mekan, tasarım bakımından oyunun içinde bulunan mekandan farklıdır. Deniz feneri. Oyunun başlarında arka planda bulunan deniz feneri, Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinde bulunan ve yaklaşık 19 metre yüksekliğinde olan Biloxi adındaki deniz feneridir. Bu saklı detay bulunduktan sonra oyunun yapımcısı Bennett Foddy tarafından saklı bir detay olduğu doğrulanmıştır. Öğütler. Oyunda ne zaman aşağı düşüp ilerleme kaybetsek, oyunun bize verdiği öğütler değişmektedir. Oof, sorry about that. Oh, it happened again. Keep on trying, don't let it get to you. This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. Fare. Oyunun başlarında görebileceğiniz çöp kutusu ve poşetlerin bulunduğu yere dikkatli bir şekilde bakarsanız çöp poşetinin altında duran zavallı fareyi görebilirsiniz. Tık gizemi. Oyunu oynarken eğer farenizde bulunan sol tuşa 500 kere tıklarsanız yapımcı sizlere gizli bir öğüt verir. Listen, this is a little awkward, but you've clicked the mouse button 500 times now. I'm gonna say you're gripping the mouse a little bit hard. Half-Life 2 referans. Oyunun inşaat bölgesine girdiğimiz anda görebileceğimiz variller Half-Life 2'de bulunan varil modelidir. Ayrıca ekstra bir detaya değinmek istiyorum. Bu varil modeli telefon versiyonunda bulunmamaktadır. Telefon versiyonunda normal beyaz varil modeli bulunmaktaydı. Ancak şu an varil bile olduğunu anlayamamıza sebep olan tahminimce hatalı varil modeli bulunmaktadır. Duvar yazısı. Oyunun inşaat bölgesi de bulunan ve paslı kutunun arkasında olan taşın üzerine gizlenmiş "Naber" yazısı, tahminimce oyunun yapımcısı Bennett Foddy tarafından oyunculara şu ana kadar olan deneyimi nasıldı sorusunu yansıtan bir saklı detay olarak eklenmiştir. Musluk. Oyunda konteynerların bulunduğu kısımda görebileceğimiz sac levhanın üzerinde bulunan musluk bir tasarım hatası izlenimi veren saklı bir detaydır. Sanki tesisatçı olsam yapacağım ilk iş böyle oldu ama karıştırmayalım oraları. Kazanlar. Oyunda Diojen'in kazanına gönderme yapan kazanlar vardır. Bu kazanların bulunduğu sadece 2 tane bölge bulabildim. Birincisi çelik girişi geçtikten sonra bulunacağınız konuttaki camın arkasındaki bitkide bulunmaktadır. Bitkiye saksı yerine kazan koyulmuştur. İkincisi de oyunun sonlarında bulunmaktadır. Havada duran kayalardan gitmeyip ters yöne giderseniz ve sütunu aşarsanız telefon kulübesinin yanına gizlenmiş 2 kazanı da görebilirsiniz. Düşme tehlikesi. Oyunun ortalarında bulunan mangalın altında olan uçurumun kenarına gelirseniz İtalyanca yazılmış düşme tehlikesi uyarısıyla karşılaşırsınız. Doritos'a bakan kadın. Oyunun ortalarında bulunan çadırın yanına gelirsiniz ve sol alt köşeye bakarsanız Doritos cipsine tutkulu bir şekilde bakan ve neredeyse çıplak olan kadını görebilirsiniz. Köpek kulübesi. Oyunun ortalarında bulunan çadırın üstüne çıkarsanız ve köpek kulübesine dikkatli bir şekilde bakarsanız Sam isimli bir köpeğe ait olduğunu görebilirsiniz. Diojen.
Oyunun biraz ilerisinde karşılaştığımız iki tablodan ve oyunun sonlarında oyunun yapımcısı Bennett Foddy'nin bize söylediği sözlerden anlıyoruz ki oyunda yönettiğimiz karakter antik Yunan çağ felsefesinde yağmış filozof Diyojen'dir. Have you thought about who you are in this? Are you the man in the pot, Diogenes? Are you his hand? Are you the top of his hammer? I think not. Where your hand moves, the hammer may not follow, nor the man, nor the man's hand. In this you're his will, his intent, the embodied resolve in his uphill ascent. Diyojen hakkında daha detaylı bilgiler istiyorsanız oyun hikayesine attığım videoya bakmanızı öneririm. Lamba. Oyunun biraz ilerisinde bulunan delikten aşağı sarkarsanız sol tarafta bir lamba göreceksiniz. Bu lamba oyun dosyalarında sersem lamba olarak isimlendirilmiştir. Yukarı bak referans. Oyunun biraz ilerisinde bulunan delikten aşağı inerseniz bir konağın üzerinde bulacaksınız kendinizi. Bu ev tasarımına sahip konağa bir balon bağlıdır. Bu Yukarı Bak filminde bulunan balonlar sayesinde uçan eve yapılan bir referanstır. Why the world above the crowd? Bu saklı detay oyunun birkaç yerinde gözümüze çarpmaktadır. İlk gözümüze çarptığı yer, Diyojen'i temsil eden ikinci tablonun bulunduğu kısımda sağ üst köşede yer almaktadır. İkinci gözümüze çarptığı yer ise Yukarı Bak filmine referans yapan konağın üzerindedir. Why the world kelimesi oyunda dünyayı gezmek veya keşfetmek anlamını yansıtmak için kullanılmıştır. Above the crowd kelimesi ise sıradan olan kalabalıktan üstün veya farklı olmanın anlamını yansıtmak için kullanılmıştır. El. Oyunun sonlarına yakın bir kısımda bir el görürüz. Bu el bize beğenme işareti yaparak bizi takdir ettiğini gösterir. Ancak modlarla bu el 3 boyutlu bir şekilde incelendiğinde aslında bizlere gizlice orta parmak çektiğini görürüz. Ah be! Jumpscare. Oyunun tarzına bakıldığında insanların bu oyunda jumpscare çıkmasını beklememesi normaldir. Bu durumda oyunun sonlarına yakın bir kısmında jumpscare çıkması demek insanların korkup aşağı düşüp gayet büyük bir ilerleme kaybetmesi demektir. Oyunun eski sürümlerinde jumpscare'ın seviyesinin daha fazla olmasının yanı sıra ekstra bilgi daha vermek istiyorum. Oyunun güncel mobil versiyonunda jumpscare'in sesi oyunda bulunmamaktadır. Oyunun yapımcısı Bennett Foddy anlaşılanına göre mobil versiyona bu aralar o kadar önem vermiyor. Şapka. Oyunda ilk kara değdiğimiz kısımda pembemsi bir şapka bulunmaktadır. Bu şapka aslında havada ters şekilde duran kardan adama aittir. Hediye. Oyunda ilk kara değdiğimiz kısımda 8 dakika beklerseniz oyun size bir hediye verecektir. Evet, bu hediye istediğiniz en iyi hediye olmakla birlikte oyunun güncel versiyonunda jumpscare ses seviyesi kilisedeki jumpscare'in ses seviyesinden daha fazladır. Kaya. Oyunda ilk kara değdiğimiz kısımda arka planda bulunan kaya gülümsemektedir. Kanca. Oyunda ilk kara değdiğimiz kısmı sağ tarafında bulunan kayanın üzerine gizlenmiş bir kanca vardır. Yılanlar ve merdivenler referansı. Oyunda kovanın bulunduğu kısımda bulunan bu yılan, küçükken oynamış olabileceğiniz Yılanlar ve Merdivenler oyununa bir referanstır. Eğer yılandan aşağı kayarsanız ta oyunun en başına düşersiniz. Aynı Yılanlar ve Merdivenler oyununda yılanların bulunduğu katmana basarsanız olacağı gibi. Oyunun yapımcısı Bennett Foddy bizleri zaten hem sözlü olarak You'll feel bad if you win, so I put this snake in for you. hem de yazılı olarak uyarıyor. Ancak yine de dinlemez ve aklımıza buyruk hareket edersek kötü son. Oyunun sonunda uzaya ulaşmadan önce geçmemiz gereken kulede balyozun başını kulenin diğer tarafına sıkıştırıp aşağı düşerseniz asla oradan çıkaramazsınız. Oyunun yapımcısı Bennett Foddy de bunu fark etmiş olacak ki gizli bir konuşma eklemiştir. You got so close, but this is past mending. You got the bad ending. Altın kazan. Oyunu her bitirişinizde kazanınızın renginin gitgide açıldığını fark edeceksiniz. Oyunu 50 kere bitirdiğiniz zaman da kazanınız altın rengini kazanacaktır. Ekstra bilgi vermek istiyorum. Oyunun yapımcısı Bennett Foddy, oyunu yaparken ilk başta altın kazanı elde etmek için oyunu bitirmeniz gereken sayıyı 90 olarak ayarlamayı düşünmüştür. Ancak sonradan bu düşünceden vazgeçmiştir. Videomuz buraya kadardı. Bu videoda çoğu saklı detayı ben bulsam da bazılarını araştırarak buldum. Bana en çok yardım eden kaynak Codium isimli kanalın yaptığı 15 Facts, Secrets and Easter Eggs in Getting Over It with Bennett Foddy isimli videosudur. Kendisine buradan teşekkür ederim ve kanalına açıklama kısmına bıraktığım bağlantıdan bakmanızı tavsiye ederim. İstediğiniz içerikler yorumlar kısmına yazmaktan lütfen çekinmeyin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımdaki yeni içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.